Çok rahat ya. Bunlardan, modlardan bir tane eve alırım ben. Abi soyunma odasındayım. Sağıma biri geldi, soluma biri geldi. Çat diye indirdiler. Come back. Come back. Allah inşallah düşündüğüm gibi acı değildir. İlginçti. Hayatımda ilk kez kamut yedim. Bakalım daha neler göreceğiz. Japonya'daki gibi tabii güvenlik önlemi yok. Japonya'da olsa beni oradan geçirtmezlerdi. Metro sistemini de bir göstermek istedim. Ben de bir öğrenim. Biraz karmaşık geldi bana. Bungalowk yeraltı alışverişi diyor. Kaç kat alta götürüyor bu ya? Sky Zone, Central Zone, West Zone, B4. B4'e mi ineceğim ben? Hazır gelmişken Kore arabalarını bir göstereyim. Yeraltı çarşısı böyleymiş. Mandalina, elma. Bende böyle bir T-Money kartı var ama 10 senelik. Nasıl para atacağım onu bilmiyorum. 10,000 won. I think is enough. Yeah, I think is enough. Okay. Like, I took this one 10 years ago. you can still use it, yeah. Okay. Try Okay. it. Okay. Thank you. 1500. Hatların böyle bir rengi var. Bak bu kolaymış. 2 numaralı hatta gideceğiz. Gelene bineceğiz herhalde. Bu kadar basit olması lazım. İlginç bir şey, para yükleyemiyorsunuz buna. Marketlerde convenience store dedi. Bu GS25, işte Ju gibi marketler var burada. Ama istasyonda charge olmaması çok enteresan. İstasyonda para atamıyorsam ne anlamı kaldı ki? Yani kolaylık olması lazım. Onu demeye çalıştım. Çok fazla yaşlı var etrafta. Çok enteresan yaşlar. Günün her vaktinde demek ki bir yerden bir yere gidebiliyor. Bir istasyon gidip bir aktarma yapacağız. Koreli teyzemlerle gidiyorum. Hayatımda gördüğüm en yavaş yürüyen merdiven. Yani yürümüyor öyle diyeyim. 110 metre. Korelilerin giydiği giysiler çok sade. Japonya'da yolda giderken böyle konuştuğumda böyle kafayı döndürüp bakıyorlar. Ondan biraz rahatsız oluyordum. Burada yani bu güzel bir şey tabii, kimse ilgilenmiyor seninle. Herkes kendi halinde. Bugün kendime izin verdim. Daegu şehrini geziyorum. Havadan giden monorail tarzı aracımızla Seomun marketine gidiyoruz. Seomun marketin tarihine baktım. Joseon hanedanlığının son dönemi 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıl başında kurulmuş diyor. 1730'lu yıllarda aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğini kaydeden belgeler var diyor. Kore'nin en büyük marketlerinden bir tanesi. Oo, hemen bizi Kore tatlıları karşılıyor. Tavuk. Vay Türk parası. Seomun markete geldi. Kendimi biraz böyle Vietnam'daymış gibi hissettim. Etraf biraz Güney Kore'de değilmişim imajı verdi. Açıkçası bu market için çok geniş bir yelpazesi olduğu için burada özellikle bir gün kalmak istedim. Bu videoda size Güney Kore'nin en büyük marketlerinden bir tanesini göstereceğim. Trafik hep gördüğünüz gibi. Ya şu tavukları görünce aklıma geldi. Ya sabah otelin kahvaltısı da bu ara kötü. Sabah bir tost söyledim. Jambon'un arasına tatlı koyuyorlar. Marketlerde de bu çok fazla. Sandviçlerin tuna balığının arasında bayağı tatlı koyuyorlar. Tabii bizim damak tadımıza biraz farklı. Vay fıstıkları satıyor ablam. 3 dolara. Bir de Koreliler yürüme yolunda otomobille gezebiliyor. Böyle bir rahatlık var. Hadi bakalım deneye gideceğiz. Bir de buranın akşam pazarını göstereceğim size. O danıtlar filan var. Çok büyük ama bunlar. Teyzemin tatlılığına bakın. 5500 ya 3 dolar yapıyor şunlar. Canımın içi çorap seviyor da ona buradan çorap mı götürsem? Çiçek var. Kore çiçeği mi acaba? Canımın içi böyle şeyler seviyor ya. Bak Made in Korea. Bak bunu kesin sever. Amcama bir sorayım. Bu ne kadar amcam? Hello. Neseon. How much? 2000. 2000. Yeah. Alalım. Evet, ilk gördüğümüz yerden canımın içine güzel bir hediye aldık. Turistim diye kazıkladım mı emin değilim, bilmiyorum. Korelilerde biraz bu var. Ben onu hissediyorum. Canımın içi, bak sana Kore'den Made in Korea çorabı aldım. Seversin böyle şekilli şükürlü şeyleri.
O böyle aralara filan da gidiyor. Tekstil ürünleri. Devasa bir yermiş burası ya. Vay vay vay. Bakalım güzel bir şey bulursak canımın içine bir de küçük bir çanta alabilirim. Bir bulursak küpe. Aa, babaanne yorganı. Kore babaanne yorganı. İşleyiş güzel yalnız. Kimse gel abi gel abi gel abi demiyor. Herkes kendi halinde. Sabah sabah bir portakal suyu içsek. 아니 커피는 없고 Orange juice. 오렌지 주스 Orange juice. 앉는 자리 있어요 어머니 과일 생과일이잖아요 4503 dolar. Kore portakalı nasılmış arkadaşlar? Portakalın rengi niye böyle greyfurt gibi? Portakal suyunu aldık da bunun rengi biraz farklı. İlginç. Böyle bir konsantre tadı var ya. Gözümün önünde yaptı ama konsantre tadı var. Kokusu da biraz farklı. Rengi de daha açık. Enteresan. 3 dolar. O kanlı sucuk. Bayağı açık bir görüntü var. Buralarda meşhur arkadaşlar. 순대. Sunde. Sunde. 한잔 한잔해. Oturayım ya, hadi oturayım. Cheers. Cheers. Bundan bir parça alabilir miyim? 에어라 Turkey. 터키. Turkey. Türkiye. Abimler kibar çık. Soju ver. Soju. 소주. Soju. Soju verdiler bana. Bir de kürdan verdiler. Merak ettim kanlı sosisi ya. 근데 조금 더 봐요. 조금 더. 얼마나? 3천원치 하면 되나? 이거? 순대야. 5천원. 5천이다. 잠깐만. 5천원. 5천원. 5000. But just this one. Just this one. 이것만. Ablam bir kanlı sosisi yap da bana ver ya. 뭐가 있어? 순대. Ha sunde. 순대. Sunde. Ablam çok koydun ama ya. Onu nasıl yiyeceğim ben? Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Ay. Thank you. Kapsamlı. Kan sosisi. Sunde. Yani sunde. Bağırsağın içerisinde pirinç, erişte, damkyon koyuyorlarmış. Sebze, yeşil soğan. Buharda pişiriliyor. Tuz, biber, acı. Ay acı da var bunda galiba. Yiyelim abi. Şöyle bir tabak. 너 유튜브가. YouTuber. 유튜브 하는 거야. YouTuber. 건배. 아, 이거 건배. 건배. Şerefe. Oh. Şerefe. 소주. Cheers. Soju. Dur alacağım abi dur. 건배. 건배. Hunde. 건배. Hınde. Hınde. 건배. Hımbe. Hımbe. 건배. Hımbe. Dilim dönmüyor. Hımbe. Evet ilk kanlı sosis deneyimimizi yapıyoruz. Şu tuzu da bir koyalım. Normalde yemek ayırt etmem. Her şeyi yerim. Ama bunun tadı bana biraz garip geldi. Görüntüsü de biraz garip tabii. Yani gözümü kapatıp yemem lazım. Tuz güzel ama tuzu sevdim. Bir de şu acıya bir bandırayım. Tadımlık da vermedi abla. Özellikle şu acıya banmıyorum. Ufak bandım. Hemen damağım yandı. 너무. Too much. Together. 그래. Together. Sunde okey. Bismillah girer girmez çoraba para verdik. Portakal suyu kıvamında olan ama portakal suyu olmayan bir portakal suyu içtim. Soju, kanlı sosis, sunde. Çok aç olmam lazım sundeyi yemem için. Güney Kore'ye sokak yemekleri deniyoruz. Yalnız sojuyu verdi de ben çekim yapacağım ama bu soju beni çarpıyor ya. 건배. Kambe. Dilim dönmüyor kambe. Kanlı sosisleri ben amcalara bırakayım. Şundan da bir tane alayım. Ben gidiyorum abi ufakta. Son bir hımbe yapalım gidelim. Kamsahamnida. Thank you. Bye bye. Tetapok. Pirinç keki. Biber mi varmış burada? Biber yiyorlar. Masalardaki biberin farklı versiyonu düz biber koymuşlar. Bildiğiniz sivri biberi önlerine koymuşlar. Bak aynen böyle. Pazar çok büyük arkadaşlar. Buraya yolunuz düşerse uğrayın. Çantalar biraz imitasyon gibi. Hamur işi. Hamur. Pardon.
Herkes bir kızartma yiyor. Acı var, içki var, sigara var. Nasıl bu kadar uzun yaşayabiliyorlar? Her yer işliyor. Yosun yaprağın içerisine havuçtur, salatalıktır bir şeyler koyuyorlar da yine gönüllü çalıştığım zamanlarda her gün böyle 4-5 tane yiyordum ondan. Kimbap, kimbap, kimbap. Kimbap. Adıma hep Kimpempe. Paris Saint-Germain'li Kimpempe geliyor da. Galiba bunlar sağdan geliyor. Ben çarpıyorum insanlara. Kanlı sosisten sonra midemde böyle bir yanma var hafif. Abi her yerde kadınlar, Koreli kadınlar. Erkeklere nazaran herkes köşe başına oturmuş. Aa bunlar da meşhurdu. Videolarda görüyordum hep. Fıstığı içerisine koyuyor. Bak bu da tadımlık yenir. 25 tanesi 2 dolar. Ha, thank you. What is name? This is a peanut bread. Korean name? Korean is tangkongpa. Tangkompa. 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 Fıstığı hamura bulamışlar. Güzel. Tangkompa. Aa böyle yapıyor abi. Güzel yalnız ha. Abi ikram etti ama almazsam ayıp olur ya. Ben bunu yiye yiye giderim. Tangkompa. Ver abi bana da bir tangkompa ver. 2 dolar. Japonya'ya göre sokak lezzetleri burada biraz daha uygun. Bir de bu fıstığı da seviyorum. Güzel güzel yer fıstıkları güzel ya. Bana zaten böyle enerji lazım. Thank you. Kore paralarını da göreyim. Şu 5000 3 dolar. 70 sente falan geliyor bu paralar. Ablam ne oldu elin yandı. Aman ablam. Kavrulmuş yer fıstığı. Ha bunlardan bizde de var da. Sen bir daha. Vay maşallah. Ama güzel ya. Bizde de yer fıstığı çok da hiç böyle hamura bulayıp yemek hiç yok. Bak. Benim ayağım bereketlidir. Bak bir geldim. Abi ayaküstü şu dampoklardan 100 tane falan sattı. Güzel güzel bunları sevdim. Bu abim de bu abi. Oh, Tek tek. thank you. Tek tek. Thank you. No longer. Oh. Tek tek. Turumuza devam edelim arkadaşlar. Ben Kore'de galiba aç kalmam. Her şeyden deniyorum çünkü. Bunlar imitasyon mu ya? Çok imitasyon gibi duruyor. Bu kadar acıları nasıl yiyor bunlar ya? Aşırı acı arkadaşlar. Bizle kıyaslamaya çalışıyorum da bizde hani isotu yani acı atıyorumun bütün ülkeye yayılmış versiyonu burada ya. Bir de buralara gelip Türkçe içerik yapan yok. Benim gibi kafayı kırıp böyle ekstradan 20-30 kilometre git gel yapılması gerekiyor da insanlar genelde Kore'de ya Seul'e gidiyor ya Busan'a gidiyor. Buralara gelen yoktur. Bu ne abi? Sarımsak mı acaba bu? Şöyle bir şey. Sarımsak. Sarımsağı tuzlamışlar, cips gibi yapmışlar. Allah Allah. Uy, hamura bulamışlar. Üzerine tuz atmışlar. Vallahi çok acı bir tadı var. Vay Allah ağzım yandı abi. Burada da reklamı var. Neler yiyor bunlar böyle ya? Arkadaşlar bu önümdeki olan şey kavrulmuş kamut diye geçiyor. Atıştırmalık yeniyormuş. Yoğurda, salataya konuluyormuş. Bol protein ve lif içeriyormuş. Glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini yavaş yükseltir. Vitamin E, çinko, magnezyum. Ne ararsan varmış. Atıştırmalık diye geçiyor. Allah Allah ben bundan hiç yemedim ya. Kavrulmuş kamut. Eski Mısır döneminden gelme böyle antik bir yemekmiş. Sağlıklı tahıl olarak ortaya çıkmış. Kamut. Kamut bir yiyeyim bakayım nasılmış. Bildiğin buğday bu buğday. Yalnız fena değil ha. Tam böyle bir atıştırmalık ufak vermiyorlar. Hep büyük büyük veriyor Koreliler. İlginçti. Hayatımda ilk kez kamut yedim. Bakalım daha neler göreceğiz. Daha pazarın %70'ini tamamlamadım. Enteresan bilmediğim şeylere denk geldik. Kestaneleri de bayağı büyük ha. Vay kestane soyma makinesi. Kabuğu soyuyor. Bütün tezgahların önünde böyle eşantiyon tarzı bir şey var. Soyulmuş kestane, çiğ. Tatlı acı. Böyle yeniliyor mu ya? Vallahi böyle yiyorlar bunu. Allah Allah. Kestaneyi böyle yiyeniniz var mı arkadaşlar? Çiğ yedim kestaneyi şu anda. Ve tadı da enteresan bir şekilde hoşuma da gitti. Amca yolun ortasında durmuş yemek yiyor. Hayat sana güzel amca. Kalabalıklar içerisinde yalnız bir Koreli amca. Ya bu pazar çok hoşuma gitti. İyi ki gelmişim buraya. Aa yeğenime böyle şeyler mi alsam acaba? Ne güzel duruyor. How much money? 5 dolar. Çok güzel ama görüntüsü. Üzeri tuzlanmış balıklar. Vay 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 vay. Burası meşhur galiba.
Bir önceki abim daha güler yüzlüydü. Burası da meşhur da bütün YouTube'çular buraya geliyor. Yer fıstığını amma çok yiyor ya Koreliler. Koreliler anladığım kadarıyla biraz boğazına düşkün arkadaşlar. Bence Japonlardan da fazla boğazlarına düşkünler. Kore'yi baştan sona gezen, hala da gezmeye devam eden biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Delicious. Delicious. What is the name? Tteokbokki. 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 Is it spicy? Korea sweet. Sweet. No spicy? Little spicy. Little spicy. Azıcık acı var diyor da. Live? Ha? Live? No, for YouTube, not live. Thai. But this is too much. Small. Bir abonedir abi. Oh. This one. Thank you. Yes. 감사합니다. Thank you. Thank you. Wow, çok verdi. Much. Oh. 4,000. We eat together. We eat together. You eat. Ben test ediyorum abi. Hepsini yiyemem. Allah inşallah düşündüğüm gibi acı değildir. Abi lan bu acı ama ya. Ya acı yok dedi valla bak tatlı dedi azıcık acı dedi. Ben azıcık acıyı biliyorum Korelilerin. İmkansız. Şöyle diyeyim ikinci yiyemem. Hem tatlı hem acı. Bunları pirinç kekinden yapıyorlar. Acıyla böyle biber ezmesiyle böyle böyle yoğurup yiyorlar. Kendimi biraz zorluyorum. Bir de bunlar kıyafete falan gelirse bu acılar çıkmaz. Abi acıya lafım yok ama tatlı ya. Biraz beni zorluyor. Tabii ben bunu düşünerek yanıma su aldım. Seyyar satıcı yaşlı ablamlar oluyor yolun başında. Onlara vereyim. Bu anormal bir şey arkadaşlar ya. Benim vücudum bu kadar dayanıksız değil. Onu söyleyeyim yani acı yiyen de biriyim ama bunların acısı bize göre normal acı değil. Bir de benim konuşmam gerekiyor. Konuşamadıktan sonra Seomun marketi benim Asya'da gördüğüm en büyük marketlerden. Sadece Güney Kore değil. Aralara girdim baktım. Hani ne kadar sürecek bu video diye. Bu video 5 saat bile olur arkadaşlar. Çok detaylı. Devasa pazar ya. Ama çok kılık kıyafet böyle sokağa dağılmış. Bir de burası var. Buranın arkası var. Arkasının da arkası var. Şöyle dur teyzeleri takip edeyim. Bir de buraların üst katları falan var. Bayağı hanlara böyle çıkılıyor. Genelde hep kurutulmuş deniz ürünleri içkilerle birlikte. Tıpkı Japonlar gibi. Çok yiyorlar. Bu kadar boğazlarına düşkün olup da kilo almamaları da çok enteresan. Sürekli yiyorlar. Sürekli bir şeyleri böyle kızartıyorlar. Ne o? Soğan mı o? Bayağı yeşil soğan. Yeşil soğan, lahana. Hamurda kızarttı böyle pankek gibi bir şey yaptı. Burası da güzel kokuyor. Jirisan Hayet Gosari. Eğrelti otuymuş. Kore'de çok yaygın kullanılan bir yabani bitki. Baharda dağlardan toplanıyor, kurutuluyor ve taze olarak satılıyor. Eğrelti otu. 12.000. O pahalıymış ya eğrelti otları. Jirisan Dağı'ndan gelen Gosari eğrelti otu. Daha önce denk gelmediğim sebzelere, meyvelere, değişik tarzda tatlılara, tuzlulara denk geldim. Güzel oldu, iyi ki gelmişim. Çok geniş arkadaşlar. Biraz başım döndü. Her şey de gözüme çok böyle fotojenik geliyor. Güney Kore ve bu görüntü bende çok bağdaşmadığı için buralara tabii gelmeden önce kafamda. Şimdi biraz da böyle biraz şaşkınlıkla etrafı izliyorum. Şimdi Güney Kore benim gözümde hep böyle Seul. Koca koca binalar, Beylikdüzü. Biraz Hyundai, LG, Samsung. Yani anca birinin gelip çekmesi, anlatması gerekiyor. Ben fıstıkçımı buldum ya. Bak. 여기 네 번째 온다. 꽁는 나를 못 맞춰가지고. En sevdiğim bak karışık yapıyor. Tamam. Bir 5.000 wonluk alayım ya ufak. Tadımlık. Tadımlık karışık. Ama oradan deneyeceğim diye bayağı para gidiyor ondan bundan deneyeceğim diye. I need mix. Mix? Like 5,000. 5,000. 5.000'lik. service. Okay. Where are you from? I'm from Turkey. Türkiye. Oh, Turkey. Türkiye. Use this plastic. Okay. 5,000. 감사합니다. 감사합니다. 분이서 네 명이 아직 나왔네. Parası. 네, Thank you. 고맙습니다. Thank you. 400 kilometre önceden yapmam lazımdı ama denk gelmedim maalesef. Yarım kilo karışık $3. Güzel.
Kimchi. Acı şu anda tadmıyorum, yemiyorum ama acıyı gördükten sonra bile böyle boğazım yanmaya başlıyor. Görmem bile yetiyor şu anda. Koreli abimizin de balık temizleyişini izlemedik demeyiz. Kap, kacak, tencere, hırdavatçılar, yeme, içme, her şey iç içe. Ya Beylikdüzü'nün arkasında böyle bir pazar olduğunu düşünsenize arkadaşlar. Büyük. 12,000원. Güzel bir tatlıcı vardı, oraya gidecektim de canım tatlı çekti. Bunu bir yiyelim. Devam edeceğiz. Şekerim düştü ya. Çok acı yedikten sonra. Kore mantısı. Böcek mi bu? Lavra mı? Sinek mi bu? Ne bu abi? Bu böcek yediklerini bilmiyordum. Hello. What is this name? Arkadaşlar bu ipek böceği pupasıymış. Beondegi. Haşlanıp buharda pişiriliyor, tuzlanıyor, atıştırmalık olarak yeniliyormuş. Bir tane tadımlık baksak mı? Can I try one? No, one. Just one. No, one. Ya, ipek böceğinin pupasıymış ya. Bir tane yiyeyim ben şundan abi. Kokusu çok kötü. Bu mısır. Bu mısır arkadaşlar. Gözü kapatıp yemeniz lazım. Görüntüler biraz çok sıkıntılı. Bak sulu. Görüntü böyle. Sulu protein açısından güzelmiş de. Bunu yediklerini bilmiyordum ama bunu da ilk kez öğrenmiş oldum. Thank you. Bombix mori. Sitworm. Okay. Thank you. Kamsahamnida. Keşke mısır yeseydim ya. Süt mısır. Oy. Ey maşallah. Başım döndü ya. Gördüğüm her şeyi deniyorum. Hafiften böyle bir midem error vermeye başlıyor. Özellikle kış ayında bu tarz sıcak yemekler popüler. Domuz. 400 kilometre geldim, bu kadar doyduğumu hissetmemiştim. Aşağı bir şey gidiyor. Aşağıda ne var acaba? Bendeki bu merak beni Daegu'ya kadar getirdi arkadaş. En sevdiğim şey spontane gezmek. Bak nereye geldik bak. Bir anda binanın en alt katına geldik ve burada da yemek yiyorlar. Her yerde yemek yiyorlar abi. 감사합니다. 맛있게 드세요. Güzelmiş ha. 10.000 won. Yani 6-7 dolar. Hello. Susamlı. Vay. Abi nasıl bu kadar düz çıkardı? Bak orada döktü. Çok temiz çıkarıyor. İnanılmaz bir gıda yemek akışı var arkadaşlar burada. Biraz şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ben hep Seul'e gittim. Seul dışında bir yere gitmedim. Evet, hiç yabancı da yok. Güzel. Hoşuma gitti. Turistin olmadığı bir yeri bulduk. Yerin 2 kat altında. %80'i Koreli kadın arkadaşlar. Özellikle bu Asya'daki kadınlar sosyal hayatın içerisinde çok aktifler. Çok fazla görüyoruz. Erkekler biraz daha kendilerine hitap edecek yerlerde hep toplanmışlar. Şeker kamışı. 2 dolara şeker kamışı. Bunu Güneydoğu Asya'da çok içiyordum ya. Çok iyi enerji veriyor. Suyunu çıkarıyorlar bu şeker kamışını. Ama midem şu anda çok hassas. Aha, turist gördüm. İlk kez bir turist gördüm arkadaşlar. Dünya gözüyle çekeyim. Kore kumaşı. Abi vallahi Kore filmlerinden çıkma bir abi. Çubuğunu alıyorsun, sokağın ortasında yiyorsun. Olay bu. O gördüğünüz çubuktakiler arkadaşlar eomukmuş. Eomuk. Balık keki olarak geçiyor. Popüler bir ayaküstü atıştırmalık. 1 dolarına 70 sente falan geliyor. Ayaküstü yiyorlar böyle. Pantolon çok seviyor Koreliler. Her yerde pantoloncu var. Kimchi. Acı, bolacı. Ablam maşallah. Arkadaşlar Kore'yi bir görüntüyle anlat deseniz Kore bu. Turplar, acılar, lahanalar, kimçiler, şu biberler. Bak Kore. Şu fotoğrafı göster birine, burası Kore der. Dıştan göster, burası Beylikdüzü der. Pardon ablam. Hiçbir şey demeden omuz da atıyorlar. Tarçın mı bu ya? Bu tarçın mı acaba? Kara ağaçmış. Kara ağacın iç kabuğu.
Kore'de geleneksel tıpta hanyak sıkça kullanılıyormuş. Genellikle kaynatılıp içilen bitkisel bir çaymış. Sindirim sistemini rahatlatıyor, mideyi yumuşatıyor, idrar söktürücü ve iltihap önleyici olarak bilinilmiş. Suya atılıp uzun süre kaynatılır. Bazen bal ve hurma, daechu ile birlikte demlenirmiş. Tarçın kadar tatlı değil, daha odunsu, hafif acımsı bir aroması var. Götürebilir miyim acaba bunu ya? Kabin bagajına gidebilirmiş. Etiketini sökme diyorlar. Yarım kiloyu da geçmesin diyorlar. Bilgilendirme var. Tarçın da buldum sonunda. Kabuğunu alacağım, götüreceğim bakalım. 5000 wonluk, 500 yani $3. Okey. Kamsamnida. Okey. 뱅에 Okey. Onu koyduk. 하나. Okey. 내가 1, 2, 3. Aa, 3 defa. 세 번. 3 defa kaynatacaksın diyor. Okey. Seven sonra da yavaş yavaş iç diyor. Tamam, kara ağaç. İçini de almadık demeyiz arkadaşlar. Bir sordum buraya özgü başka ne var diye, bu dedi. Çok arama dedi, kurcalama dedi abi. Bunu al, 3 defa kaynat, yavaş yavaş iç. Daha önce hiç içmemiş. Kara ağacın için içeniniz var mı? Bileniniz var mı? Yorumlara yazsın arkadaşlar. Nasıl bu kadar uzun yaşıyorlar? Yağlı şeyler yiyerek, sigara içerek, çok acı yiyerek. Onu biraz anlamaya çalışıyorum. Bu kara ağaç da herhalde puzzle'ın parçalarından bir tanesi. 4 saattir dolaşıyorum. İnciğine, cinciğine kadar her şeyine bakıyorum. Eşime de 2 tane küpe aldım. Biraz pahalıydı sanki de çok hoşuma gittiler ya. 2 tane böyle. $20. Büyük ihtimal kazıklandım. Görüntüsü hoşuma gitti. Kore genelinde yaşlı yoksulluğu yüksekmiş. %40 civarı. 10 kişiden neredeyse 5'i yaşlı yoksulluk seviyesindeymiş. Emekli maaşı düşük olan yaşlılar geçim için sokakta meyve, sebze, pirinç keki, kurutulmuş balık gördüğünüz görüntüleri satıyorlar. Ya bu da sokaklarda biraz fakirlik izlenimi yaratıyor açıkçası. Evet, biraz bir geri kalmışlık var, özellikle Seul, Busan. Busan'a daha gitmedim ama büyük ihtimal orası da gelişmiş bir şehir gibi olacak. Ülke biraz böyle Seul'e kaymış gibi. Son 20 yılda üretimler hep Vietnam, Endonezya, Çin gibi ülkelere kayınca burada sanayi azalmış. Cemkuk kanalı olarak Güney Kore'nin Daegu şehrine de geldik. Ayak bastık. Hatırı sayılır bir ülke gezmişliğim var. Herhalde bir 40'a yaklaştım ya. Güney Kore hakkındaki izlenimlerimiz sadece Seul üzerinde kalmasın. Baştan sonra bir ülkeyi gezdiğimiz için detaylı olarak buraları da görmemiz gerekiyor. Sarımsak, demet sarımsak $30.000, $20. İşte o meşhur her yerde yedikleri biberler bunlar. Bütün Güney Kore boyunca gördüğümüz görüntüler. İlginç gelecek bir şey fark ettim. Çoğu yaşlı Koreli de fark ettim arkadaşlar. Birçoğu duymuyor. Kulakları hassas değil. Birçoğunda bence sağırlık var. Böyle bir izlenimim var. Şimdi sizi çok güzel bir kafeye götüreceğim. Güzel bir kahve molası vereceğiz. Havası inmiş bir bisiklet gibiyim. Vallahi ayaklarım gitmiyor. Kore'de bir ilkokul galiba bu. İlkokul, ortaokul olması lazım. Okulları da böyleymiş. Japonya'daki gibi gösterişsiz. Genelde hepsi böyle bir toprak zeminde oluyor ya. Japonya'da da böyleydi. Gusam Coffee diye bir yer. Bıngıldak oynayan kekleri varmış. Babamın eski Sony bir kamerası vardı. Ona benziyor. Tam filmlerden çıkmalık. Kafe işini Koreliler beceriyor arkadaşlar. Aha, Tokyo. Bekle, Güney Kore'yi bir bitireyim, sana da geleceğim. Detaylara baksana. Bir geldim, benle birlikte 3 kişi geldi. Vallahi ayağı bereketli insan. Dükkan açılışı falan yapacaksanız beni çağırın. Buranın olayı bu arkadaşlar. Böyle geliyorsunuz, oynayan hayvanları alıyorsunuz, yiyorsunuz. Böyle oynuyorlar. Muhallebili bu arada. Ben yetmezmiş gibi şeker komasına girmek için bir de çikolata aldım. Hamster'a bir kaş göz çizdik. Bildiğin düz muhallebi ama görüntüden dolayı biraz çekiyor. Reklamı güzel yapıyorlar. Vallahi hep kızlar falan geliyor buraya, Koreli kızlar. Burada yapmam gereken bir şey vardı. Buranın, Kore'nin spasına gitmek. Taksi çağırdım. Arkadaşlar taksi Kore'de ucuz. Japonya'ya göre ucuz, Amerika'ya, Avrupa'ya her yere göre ucuz. 10 kilometre gideceğim ve tahmin edin ne kadar vereceğim. Şimdi Japonya'da fiyatlar hakim olanlarınız var. Sadece $10. 10 kilometreye $10. Kilometre başına neredeyse $1. Kore'deki taksilerin neredeyse tamamı gazla çalışıyor. Devlet bu araçlara yakıt desteği ve vergi indirimi sağlıyor.
Tabii Japonya'da taksiler genelde benzinli ve hibrit olduğu için yakıt masrafı daha fazla ortaya çıkıyor. Ayrıca Kore'de taksi fiyatlarını şirketler kafasına göre belirleyemiyormuş. Her şehrin belediyesi tarafından resmi olarak belirlenmiş bir tarife sistemi varmış. Örneğin burada Daegu'da başlangıç ücreti 4000 won, her 132 metrede artı 100 won şekilde artıyormuş. Şaşırdığım bir durumdu. Biraz yüksek fiyat bekliyordum ben Japonya kadar. Buraya gelirseniz taksi kullanın ama biraz trafik var, aklınızda olsun. Kore işi spam'a geldim. Sendai'de Japon çıplak abileri görmüştüm. İkinci görüşüm 5 sene sonra Kore'de oldu. Direkt soyunma odasında böyle bıngıl bıngıl geziyorlardı. Japonlara kıyasla aynılar. Himalaya'dan getirdikleri tuzların üzerine oturduğumuz bir bölüm var. Bu cimcik lamplara ısıtmalı oda diye geçiyor Türkçe anlamı. Böyle küçük odalar var. Ayağınızı uzatıyorsunuz. Burası. Ayağınızla 10 saniye basamıyorsunuz. İnsanlar buraya maksimum böyle 3-5 dakika için geliyor. Normalde benim ayağımı uzatmam lazım da inanılmaz sıcak. Ama bir kerameti var herhalde. Şöyle bir uzanmak istiyorum da ayakla basılmıyor galiba. Yandım anam. Yandım anam. Bu ne böyle? Ben burada nasıl duracağım? Koreli teyze vardı biraz önce. Taşları hep böyle göğsüne falan koymuştu. Şuralara taş koysam. Şimdi bir de kırmızı ışık vererek eklemleri, bağları onardıkları bir yer var. Yatmalı, gece kalma derdiniz olursa aklınızda olsun, bazı yerler 24 saat açık. Ben iyi dayandım yalnız ha. Valla. Gemstone dedikleri. Abi bir şey anlatacağım da inanılmaz sıcak. Sauna işte ya. Saunanın Kore versiyonu. Böyle okul gibi sıralara oturuyorsunuz. Karaçam mı, Karaağaç mı? Ama ben bisiklet sürdüğüm için bunun soğuk versiyonunu yapmam gerekiyor. Taş oda, bildiğin taş oda. Bir binanın 4, 5, 6, 7, 8. katına ayırmışlar böyle bir yere. Tabi buralar soğuk memleket olduğu için sürekli acı yiyorlar. Sürekli böyle sıcak yerlere geliyorlar. Yeşim taşı, ametist. Bunlar ısıtılarak 45-55 derece, ki yanlış 60 derece, 64 filandı dışarıda yazan. Ortalama 10 dakika, 20 dakika böyle uzanıyorsunuz. Koreliler meditasyon yapmak için en iyi oda bu derlermiş. Yeşim taşı, ametist, minerali bol olan taşlar kullanıyorlarmış. Bir şey daha öğrendik. Bu kadar terlemem normal mi ya? Şimdi de böyle kırmızı ışık veren bir yere oturdum. Benim sıkıntım tam burada. Burayı düzeltmesi gerekiyor. Bu cihazın adı Jeong Oe Seon Jimjilgi. Kızılötesi ısı terapisti cihazıymış. Kasları gevşetiyor, dolaşımı hızlandırıyormuş. Böyle bir rahatlama hissiyatı veriyormuş. Kırmızı ışığı genellikle ayak, diz, karın ve bel bölgesine yönlendirerek 15-20 dakika burada 40-60 derece ısıda kan dolaşımını arttırıyorsun. Kasları gevşetiyorsun. Rahatmış ama ha. Rahatlatıyor. Çok rahat ya. Bunlardan, matlardan bir tane eve alır ya. Bir de kırmızı ışık koyuyor böyle. ...86 derecede de yatmadık demeyiz arkadaşlar. Ay insan uyur burada ya. Vallahi değişik bir tecrübe oldu benim için. İyi ki de gelmişim buraya. Lan bayılacağım ha. Enteresan bir rahatlık veriyor yalnız. Allah, bütün vücudum uyuşmuş gibi. Dünkü kokteylde böyle olmuştum. Demek ki alkol almadan da vücudu bu hale getirebiliyoruz.
Oh be, dünya varmış. Bir binanın 4. katından itibaren adamlar spa yeri yapmışlar. Bu Japonlarda ve Korelilerde çıplaklık algısı. Yani bizim yani benim alışık olmadığım şeyler biraz açıkçası. Abi soyunma odasındayım. Sağıma biri geldi, soluma biri geldi. Çat diye indirdiler. Sağımda çıplak yaşlı bir abi, solumda çıplak genç bir abi. Japonlar da böyle çat diye indiriyorlar. Bıngıl bıngıl etrafta geziyorlar. Valla kimisi geziyor. Erkek erkeğe, kadın kadına. Kadınlarda da öyle. Çok rahatlar. Ama iş mahremiyete geldi mi televizyonda sansür, sesi şey yapma, erotik film furyası Güney Kore'de de fazla, Japonya'da zaten inanılmaz bir seviyede. Benim kafamın almadığı konular böyleydi çıplaklık şeyi. Çok rahatlar ya, çat diye indirdiler abi. Hafızamdan çıkmayacak bir süre o görüntüler. Özellikle böyle bakmamaya çalıştım. İnsanlar da böyle birkaç kişi beni gördü diyor bu ne yapıyor? Abi yani ne yapıyor? Bu tanıyorum işte. Bakmıyorum yani. Niye ben çıplak erkek vücudu göreyim abi? Abi böyle bir binanın üst katlarında spamıza girdik. Seomun Night Market'e doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Haftada sadece 3 kere açık burası. Cuma, cumartesi, pazar 7'de açılıyor. Aklınızda olsun, buralara yolunuz düşerse. Gündüz vakti görmüştük nedenli bir işleyişin olduğunu Kore'de, Daegu şehrinde, 2,5 milyonluk şehirde. Şimdi bir de akşamını göreceğiz. Et. Bir bakalım, burada yüzlerce dükkan var. Ya porsiyonları da biraz büyük açıkçası. Ana kebap diyor. Namchun kebap. Bak bu enteresan olabilir. Bunu deneyelim. İngilizce de biliyor. Okay. No spicy. 치킨. Okay. Kamsahamnida. Oh. Kore tavuğu nasılmış arkadaşlar? Teriyaki sosuna benziyor ya. Güzel. Yani tavuk yediğinizi hissediyorsunuz. Sos da genel olarak Asyalıların klasik böyle soyalı moyalı, dışarıda bu bir koku olur. İşte soyayı çok kaynattıkları için. Bence nokta atışı yaptım. Güzel oldu. 3 dolar. Tadımlık olduğu sürece sorun yok. Güzel. Buna puanım 10 üzerinden 8,5. 먹으면 기절하잖아. 그리고 애들 저번에 애들 표현을 못하고 이 까고 있는 거야. Kameraya karşı bayağı sevecenler. Bir acı olduğu belli. 아이지만 기분 나쁘지 Tek tük yabancı da var. Ortaya çıktı. Hem de sarışın. İnanılmaz. Hem sarışın hem yabancı hem de Daegu'da. Koreliler dans etmeyi çok seviyorlar. Yerel bölgelerin dansçıları. Mozzarella peynirli bir sosis aldım. Kızartma. 예, 드십시오. 보통 맛. Ama beklediğimden biraz daha küçük çıktı buralar. Ablam bayağı ünlü herhalde ya. Kameraya karşı hiç böyle ya çekme olmaz dame Japonların dediği gibi hiç şey yapmadılar. Herkes güler yüzdü. Sosis mozzarella peyniri. Yani çok da temiz gözükmemesine rağmen şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Yani öyle Japonya'daki gibi biraz Japonya ile kıyaslıyorum çünkü orada yaşıyorum. Oradaki gibi bir titizlik tabii temizlik yok ama herkes işini güzel yapıyor. Bir de alıştım galiba ben Asya'ya ya. Asya'da şu anda gezmediğim bir Endonezya kaldı, bir Tayvan kaldı, Filipin kaldı. O kadar uzak doğuda. Ketchup, mustard. You're famous. Famous. My. Famous. 라면다가 또 TV에 프리한 TV show. Bildiğiniz hot dog gibi. Güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Kaba koydum. Arigato. Thank you. Arigato dedim ya. O kadar Japonya'yı özledim. Mozzarella peyniri enteresan bir tat katmış. Hemen başta böyle çıtır çıtır olması çok güzel ama çok sıcak. Yani peynir seven biri olarak bir de nokta atışı yaptım. Şöyle bir kapta vermeleri de çok güzel. Bütün tırtıklar içine düşüyor. Bayağı $1. $1'a göre mükemmel. Ben bir tane daha yerim. Abi et yapıyor. Kobe eti. Arkadaşlar $1'lık şeyi yani bu kadar öveceğim aklımın ucuna bile gelmezdi. Gerçekten lezzetli. Olay mozzarella peynirinde. Bu kadar dans yeter. Ben şu ıstakozu görmüştüm de abi bu abi nasıl yapıyor ıstakozu acaba? Bence bir 10.000 won'a bir ıstakoz yiyelim. Peynirleri de koydu. 10 dakikaya ıstakozlar hazır olacak. Pişti galiba. Ve günü ıstakozla kapatıyoruz. $6.
Gel 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 Kore ıstakozuna gel. Istakozda et yok ya. Bunun eti nerede acaba? Biraz baharatlamış. Kore kolası. Şerefinize. Bu Kore kolalarını çok sevdim. Kafein gibi. Emekçi Koreli ablamlar bu saatte hala burada. Güzel bir gündü. Bayağı atraksiyonlu. O ne lan? Güzel bir Seomun Market, Jimjil Bank, Spa, Şam Pazarı turu oldu. Bisikletle baştan sona Güney Kore'yi geziyorum da böyle bir ara video, eğlenceli bir video. Güney Kore'nin ortasından Daegu şehrinden, Türkçe içerik olmayan bir yerden yaptım. Vallahi yoruldum ya. Her yere gideceğim, onu göreceğim, onu göreceğim, onu göreceğim derken tatil yaparken bile çalıştığım için ayaklarım hala ağrıyor. Bu videonun sonuna geldik. Ben yarın yola çıkacağım. En kısa sürede Cemkun YouTube kanalında yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güney Kore'den herkese şerefe neydi ya? Hımde. Hımba. Hımde.